Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurlu bir gündeyiz ve arazideyiz. Videosunu çekeceğimiz araç da arazide işte bu gördüğümüz Iveco Magirus. Biliyorsunuz daha önceden çeşitli yayınlarımız oldu bu araçla ilgili. Cold startını yaptık. Daha sonrasında yağını suyunu değiştirdik. Satın aldık böyle bir aracı. 2 tanesini ve şimdi de bunu araziye vuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar testimize başladık. Yanımda Cemal var. Cemal bu aracın sahibi. Diğeri de ikinci Magirus'umuzda Murat abinin arkadaşlar. Şu an felaket bir arazideyiz bu arada. Gerçekten Murat abim sayesinde, Cemal sayesinde, o da benim komşum bu arada. Onlar sayesinde bu işi öğreneceğim. Tekniğini bilirim ama tecrübe derseniz yok arkadaşlar. O yüzden şimdi Murat abiyle Cemal böyle katılarak anlatacaklar. İlginç bir olay. Biz farklı bir araçla da test yaptık az önce. Çok bayağı çetrefilli bir arazideyiz gördüğünüz gibi. Bu arada ben de ortaya oturdum. Aslında çok güvenli değil ama artık bu işin de tadı böyle çıkacak abi, değil mi? Ne dersin abi? Aslında sallana yapmış vallana. olduğumuz bu sporda güvenlik en ön planda tutulması gereken şey. Ama biz biraz daha soft yer giderek bu güvenlik önlemini çok ihlal etmiş olmayacağız. Mesela bir su geçişindeyiz abi şu anda. Evet Cemal, göster kendine. Ne diyorsun? Bismillah. Hadi bakalım şimdi. Evet. Şimdi manevra yapıyoruz arkadaşlar. Ciddi çamur var şu anda yani. Evet. Tabii Kaygan bir zemin. Offroad'un doğasında var çamur. Evet. Çamuru biz seviyoruz. Tozdansa çamuru tercih ederiz. Diyorsun Karı abi. tercih ederiz. Süper. Bu şartlar bizim sevdiğimiz şartlar. Çok iyi. Dolayısıyla aracı denemek için de çok aslında güzel bir yer oldu. Süper hem ortam. çimli mekanın olması hem yağmurun olması bizim çok işimize yaradı. Tam kaygan. Evet. Arkadaşlar siz bunu görmüyorsunuz ama biz burada ciddi anlamda bir sallantı geçiriyoruz. Evet. Zemininde taşlar var çünkü. Yoksa aslında başka bir şey yok. Bayağı. Önemli, riskli bir şey yok. Evet. Sadece yerdeki taşlardan kaynaklı. Tabii Murat abi gayet rahat arkadaşlar. Ben öyle değilim. Şu anda yani kendisi biliyor. Ben böyle diken üstünde duruyor. Hissediyorum. Arka kalkıp ters mi döneceğiz? Ne olacak? Çırpayım ben. Yerler gerçekten çok ciddi Yerler kaygan. çok kaygan, evet. Evet, süper. Güzel oldu. Bizim Böyle olması yer. daha da Bir de güzel. aracı aldıktan sonra ilk testimiz. Dolayısıyla şu an bu araçta custom şeklinde yapabileceğimiz bir offroad donanımı yok. Standart donanımındayız. Yani düz asfalt lastikleriyle arabayı daha tam rektifiyesini ve bakımlarını yapmadan çıkarttık. Ne varsa o yani şu an. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bu araç yapıldıktan sonra tekrar göreceksiniz arkadaşlar. Performansı çok daha fazla artacak. Çok daha değişik yerlerde çok güzel görüntülerini alacaksınız inşallah. Evet. Şu anda ne yaptık biz? Biliyorsunuz önceki bölümümüzde aracı satın aldık. Yağını suyunu değiştirdik. Su yok aslında. Hava soğutmalı biliyorsunuz. O artık bir tabir olmuş, bir ifade olarak söylüyoruz. Sonrasında da bakalım dedik bu haliyle nasıl olacak? Yani nedir abi? Bu tanker var. Türkiye petrollerinde tanker olarak kullanılmış. Su tankeri olarak diye. kullanılmış. Su tankeri olarak da kullanılırken tabii çok fazla ihtiyaç duyulmamış. Kilometresi az ama yaşı biraz olan bir araç. 60-70 bin kilometre yol yapmış o kadar. 60 bin kilometre yol yapmış ama bu yolu 84 yılında üretildiğini düşünürseniz 2019'a kadar geçen yıllar içerisinde yapmış. Dolayısıyla çok sıfır denilebilecek bir araç. Ama tabii bizim arazi kullanımlarımız için belli donanımlar ilave etmemiz gerekecek bu araca. Hem güvenlik hem de
aracın modifikasyonu için. Dolayısıyla bunlar yapıldıktan sonra bu performansı çok daha artacaktır aracın. Evet, Biz bayağı. en azından şu an bu aracın bugünkü bu performansından çok memnun kaldık. Bizi tatmin etti. Ve inanın buna 4x4'ün üzerine 6x6 gerçekten müthiş bir İyi deneyim. gitti değil mi abi? Evet. Evet. Gerçekten müthiş bir deneyim. Herkese tavsiye ederim. Evet. Bu arada şunu da belirteyim. Gitti mi? Evet, bu tür bazen istop ediyor çünkü depoda, onu da arkadaşlarımıza anlatalım. Depo pis, yıllardır duran bir depoydu. Boşalttık Biz onu ama boşalttık, işte bir yere temizledik ama yine de ister istemez içinde belli pislikler kaldı. Hava filtresini, mazot filtresini etkiliyor. Dolayısıyla ondan kaynaklı kısa istoplar yaşayabiliyoruz, stoplar yaşayabiliyoruz. Ama sıkıntı yok. Biz bunları da seviyoruz. Biraz acemilik de var tabii. Tabii Olacak aracın o kadar. acemiliği Yani var. Cemal sen de ilk sefere göre müthiş Çok, kullanıyorsun. Onu da söyleyeyim yani. İlk sefer için muazzam bir kullanış yani. Beklediğimden iyi abi. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Böyle tampon mompon dinlemiyoruz. Hepsi sökülecek, atılacak çünkü. Böyle bazı aracın dik geldiği yerlerde falan tamponu güm diye pat küt sesleri geliyor. Ya bayağı bir hasar alıyor tahminim. Çünkü çıkacak dediğimiz gibi. Bu ilk test denememiz. Aracı bir görelim neymiş ne değilmiş dediğimiz gibi. O yüzden eğleniyoruz kısacası. Sizi de eğlendirmeye çalışıyoruz. Çok keyifli. Arazi de çok güzel. Biz aracın bu şekliyle bu performansını sergilemiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Yapacaklarımızla aracıda neler olabileceğini görüyoruz. Bir kere bu araçta yapacağımız ilk modifikasyonda araç 10 teker arkadaşlar. 6x6 ama 10 teker. Biz bu 10 tekeri 6 tekere düşüreceğiz. Yani arkalardaki dingillerdeki 4 tekeri 2'şer tekere indireceğiz. Dolayısıyla o da aracın performansını artıracak. Evet. Bu şekilde 10 teker arazilerde, özellikle çamur arazilerde aracın performansı çok düşecektir. Onu düzeltmek için tekerleri sökeceğiz. Bu şekilde 10 teker olarak 6x6 çölde, yumuşak zeminli topraklarda çok iyi gidebilir. Ama sert çamurlu arazilerde, kayalık mekanlarda 10 teker bizim için zararlı, fazla yük. O yükü azaltmamız lazım. Dar yapmamız gerekiyor tekerlekleri. Evet, yani. aynen öyle. Şu Yere anda- basımını evet. azaltmamız lazım ve dingillerdeki o yükü 4 tekerin taşıdığı yükü 2 tekere düşürerek gücü artırmamız lazım. Evet. Gayet Yapacağımız güzel modifikasyonda açıklamalar bu. abi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Senin gibi böyle müthiş tecrübeli bir offroadçudan Estağfurullah. yanında artık çaylak bir şekilde ben de izliyorum. Estağfurullah. Cemal de Ben burada de Murat abinin öğrencisiyimdir yani. Evet, şimdi Tabii. sen de Bana, benim o zaman- bana offroad öğreten Murat abidir yani. ustam Bu iş. oluyorsun böyle. Ben de arada kaldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Murat abi kendi aracına geçti. Şimdi dönüş yolundayız. Normal asfalta da çıkacağız. İşte o arada da Cemal'le de bir muhabbet edelim ama şu anda bakın çıkma arefesindeyiz. Geldik yola.
Şimdi bayağı dik bir, gördüğünüz gibi yer var. Şimdi buraya sağlam bir şekilde çıkacağız. Vay vay vay, şu da açıldı. Süper. Hadi. Çıktığımız yeri bir görsen. Evet, acayip. Acayip. Kurtardık. Süper. Kütür kütür çıktık. Şimdi kilitten şey alalım. Evet, şu an bakın kilitteydi, arazi modundaydı. Şimdi normal yol moduna geçiyoruz. Şimdi sadece arkalar mı çekişte? Şu anda ayda hava hizmeti kapattık ve kilitleri kapattık. Evet, yine şu anda yani tam olarak çekiş 6x6 mı? 6x6. Ha, şu an yine 6x6 gidiyoruz ama böyle en ağır arazi modundan çıkardık arkadaşlar. Kapak da beni çok sevdi, sürekli açılıyor. Bakalım, şimdi görüyoruz aracımızı ama yapılınca nasıl olacak? Bomba gibi olacak. Bu şu anda araç en böyle kötü zamanında alınmış ve sadece yağı suyu değişmiş, işte bakımları yapılmış şekliyle, ki filtrede bir sıkıntı var. O yüzden de böyle ara ara gidiyor. Tam şey olamıyor, yani yakıt düzgün bir şekilde gelemiyor olabilir, özellikle bu araç çekişteyken yüksekte. Şimdi dönüş yolundayız ve normal asfalt yola çıktık. Bu sayede aracın asfaltını da, normal yol koşullarını da görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben Cemal'e sormak istiyorum. Yani şimdi arazide uzun süre kullandı, bayağı kullandık. Biz sizden önce de kullandık. Drone çekimlerinde de kullandık. Normal dış çekimlerde de kullandık. Bir soralım bakalım. Cemal nasıl? Yani ilk beklediğim performansın çok çok üstünde gerçekten. Donanımı olmamış haline rağmen lastiklerimiz de çok iyi dişli değil. Ona rağmen gerçekten arabanın performansı müthiş. Yani bir 4x4'le alakası yok tabii ki de. Aslında lastikler tam arazi lastikleri değil bu Değil, arada. değil. Hem 10 lastik olmamız şu anda bize sıkıntı. İnşallah onu değiştireceğiz. Ondan sonra araba çok daha performanslı olacak. İnşallah onların da videolarını beraber çekeceğiz abi seninle. Bayağı ilginç bir seri hazırlıyoruz arkadaşlar size. Gerçekten bunun yapım aşaması, bir de değişik böyle custom bir araç planlıyoruz. Öyle standart bir araç olmayacak. Bu arada şu an rampayı çıkıyoruz. Maşallahı var. Ben motor özelliklerinden bahsetmedim. Şimdi merak ettiniz tabii siz arkadaşlar. Bu 15.8 litrelik bir V10 motor. Bloktan egzantrikli bir dizel ve atmosferik. Herhangi bir aşırı besleme sistemi yer almıyor motorda. Toplam 230 PS civarında bir güç üretiyor. 850-900 Nm'de torku var. Gerçekten komik gelebilir bu değerler size. Dev gibi böyle 25 ton yüklü haliyle olan bir kamyonu nasıl götürür diye. Bırakın onu, 6x6 ve de arazi performansını da araç bakımsızken bile gördünüz. Canavar ötesi. Yani iş burada hacimde, yani bu bir iş makinesi motoru, ondan daha öte bir motor hatta. Böyle inanılmaz bir performans sağlayabiliyor. Ki aracımız 1984 model. Bakın 35 yıl öncesinden bahsediyoruz. Öyle de bir canavar araç. Askeriyede, devlet kurumlarında, böyle ağır şantiye koşullarında, madenlerde kullanılan bir kamyon bu. Öyle sıradan bir kamyon değil. Ve de hakikaten beni çok etkiledi. Cold Start sırasında zaten hayran olmuştum. O ilk videomuz, en ilk. Geçen sene çektiğimiz videoda. Bu videoda, bu sürüşte inanılmaz bir zevk aldım. Yani bu apayrı bir şey arkadaşlar, off-road işi. Hele hele bu işi bir de kamyonla yapıyorsanız bu işin en dip noktası ve de harikulade. Bu serimiz dediğimiz gibi devam edecek. Umarız siz de takip ederseniz görürsünüz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak bu Iveco V10 hava soğutmalı kamyonumuzdan arkadaşlar. Cemal çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Serilerde İnşallah. seni de bekliyoruz artık. Her zaman geleceğim inşallah. Evet Ben de arkadaşlar. bugün çok güzel bir gün geçirdim sayende, sağ olasın. Süper, aynen. Ben de sizin sayenizde müthiş bir gün geçirdim ve teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de çok teşekkürler videomuzu izlediğiniz için. İyi günler dileriz.